Geçenlerde 30 yıllık deneyime sahip bir şoför, arabasındaki bir düğmeyi ilk kez benden öğrendi ve 30 yıldır bunu hiç fark etmemişim dedi. Sizin de aracınızda böyle gizli kalmış özellikler olabilir mi? Bu videoda size aracınızda olan ama büyük çoğunluğun hiç kullanmadığı 17 özelliği göstereceğim. Bazıları güvenliğinizi artırabilir, bazıları cebinizi koruyabilir. Ve son madde, muhtemelen arabanızda yıllardır var olduğunu bile bilmediğiniz bir özellik. Araç üreticileri her yıl yeni özellikler eklese de kullanım kılavuzunu okuyan sayısı yok denecek kadar az. Bu yüzden birçok sürücü aracındaki potansiyeli yıllarca keşfetmeden bırakıyor. Ben bu özellikleri tek tek araştırdım. Farklı marka ve modellerdeki gizli kalmış işlevleri derledim. Bu videoda size 17 özelliği anlatacağım. Bazıları güvenlik için kritik, bazıları konfor için harika, bazıları para tasarrufu sağlıyor. Hazırsanız başlayalım. Bu 17 özelliği 4 kategoride toplayacağız. Birinci kategori, konfor ve günlük kullanım özellikleri. İkinci kategori, güvenlik açısından kritik özellikler. Üçüncü kategori, klima ve havalandırma sisteminde gizli kalmış özellikler. Dördüncü kategori, park, manevra ve gece sürüşünde işinize yarayacak özellikler. Her özellik için önce ne işe yaradığını kısaca tanımlayacağım. Sonra nasıl bulup kullanacağınızı adım adım göstereceğim. Ve en sonunda bu özelliği bilmenin size ne kazandıracağını anlatacağım. Hazırsanız ilk kategoriyle başlayalım. 17. Özellik, yakıt kapağı hangi taraftan sorusunun cevabı. Ne? Yakıt kapağının hangi tarafta olduğunu gösteren gösterge paneli ipucu. Basit ama birçok sürücünün unuttuğu veya bilmediği bir özellik. Akaryakıt istasyonuna giriyorsunuz, yakıt kapağı hangi taraftaydı diye düşünüyorsunuz. Pompaya yanlış taraftan yaklaşıyorsunuz, geri manevra yapmak zorunda kalıyorsunuz. Nasıl? Çözüm gösterge panelinde saklı. Yakıt göstergesindeki benzin istasyonu ikonuna dikkatlice bakın. İkonun yanındaki üçgen ok hangi yöne işaret ediyorsa yakıt kapağı o taraftadır. Bu özellik neredeyse her modern araçta var ama sürücülerin büyük çoğunluğu hiç fark etmiyor. Ya peki? Bu küçük bilgi her akaryakıt durağında size zaman kazandırır ve gereksiz manevra yapmaktan kurtarır. 16. Özellik. Cam sileceği tek dokunuş yıkama modu. Ne? Su tüketimini optimize eden tek dokunuşlu yıkama modu. Cam yıkama suyu fışkırtırken silecek kolunu kendinize çekiyorsunuz ve birkaç saniye basılı tutuyorsunuz. Çoğu sürücü bunu böyle yapıyor. Nasıl? Bazı araçlarda kolu hafifçe çekip bıraktığınızda tek bir yıkama yapan farklı bir mod var. Bu mod su tüketimini optimize ediyor. Hafif kirli camlarda gereksiz su harcamadan tek seferde temizlik yapıyor. Kullanım kılavuzunda bu detay genellikle küçük bir paragrafta geçiyor ve neredeyse kimse okumuyor. Ya peki? Bu özellik özellikle uzun yolculuklarda yıkama suyu deponuzu korur. 15. Özellik. Direksiyon üzerindeki ses kontrolü çift fonksiyonu. Ne? Ses düğmesinin basılı tutulduğunda tetiklediği ikinci işlev. Direksiyon üzerindeki ses açma kapama düğmesini biliyorsunuz. Peki bu düğmeye basılı tuttuğunuzda ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Nasıl? Pek çok modern araçta bu düğmeye 2 ila 3 saniye basılı tutmak farklı bir işlev tetikliyor. Bazı modellerde sesli asistanı açıyor. Bazı modellerde radyo istasyonunu otomatik tarıyor. Bazılarında ise Bluetooth eşleştirme modunu başlatıyor. Bu özellik araçtan araca değişiyor. Ama neredeyse her modern direksiyonda bir çift fonksiyon saklı. Kendi aracınızda bunu denemek 10 saniyenizi alır. Konfor özelliklerini gördük. Şimdi güvenlik açısından kritik olan özelliklere geçiyoruz. Ve bir sonraki özellik acil bir durumda işinize yarayabilir. 14. Özellik. Acil fren yardım sistemi göstergesi. Ne? Ani fren anında fren gücünü maksimuma çıkaran sistemin göstergesi. Modern araçların büyük çoğunluğunda acil fren yardım sistemi bulunuyor. Bu sistem ani ve sert fren yaptığınızda devreye giriyor. Fren gücünü maksimuma çıkarıyor. Nasıl? Bu sistemin çalıştığını nasıl anlarsınız? Gösterge panelinde küçük bir fren ikonu yanıp sönüyor. Bazı araçlarda ayrıca dörtlü flaşörler otomatik olarak yanıyor. Bu, arkanızdaki sürücülere acil durum sinyali veriyor. Bu sistemin var olduğunu bilmeyen sürücüler panik anında frene basarken tam güç uygulamıyor. Sistem tam güç için sert ve ani basış bekliyor. Yarım basış sistemi aktive etmiyor. Ya peki?
Bu bilgiyi öğrenmek, acil bir durumda frenlemenizi optimize etmenize yardımcı olabilir. Terel 2012'de en yaygın olan bir diğer özellik, yan aynalardaki kör nokta çizgisi. 13. Özellik: yan aynadaki gizli kör nokta referans işareti. Yan aynanıza dikkatlice bakın. Aynanın alt kısmında veya kenarında küçük bir çizgi veya işaret görüyor musunuz? Nasıl? Bu çizgi kör nokta referans noktasıdır. Bazı üreticiler aynanın belirli bir bölümünü kör nokta kontrolü için işaretliyor. Şerit değiştirmeden önce bu noktaya bakarak yan aracı daha net görebiliyorsunuz. Pek çok sürücünün gözünden kaçan bu özellik, aynaya genel olarak bakmayı tercih ediyor. Ama bu özel referans noktasını kullanmıyor. Ya peki? Bu küçük detay şerit değiştirme güvenliğini önemli ölçüde artırabilir. 12. Özellik: yakıt göstergesi yanıcı ikaz sonrası kalan mesafeyi gösteren menü. Yakıt ikaz lambası yandığında panikleyen sürücüler var. Ne kadar gidebilirim diye düşünüyorlar. Nasıl? Bazı modern araçlarda bu bilgi gösterge panelinde gizli. Gösterge panelindeki bilgi merkezi düğmesine kısa bir basışla tahmini kalan mesafeyi kolayca görüntüleyebilirsiniz. Bu sayı sürekli güncelleniyor ve gerçek yakıt tüketiminize göre hesaplanıyor. Çoğu sürücü bu bilgi merkezi menüsünü hiç keşfetmiyor. Sadece saat ve tarihi görüntülemek için kullanıyor. Ya peki? Bu özellik sayesinde panik yapmadan en yakın benzin istasyonuna güvenle ulaşabilirsiniz. 11. Özellik: İç hava sirkülasyon modu. Ne? Dış havayı keserek sadece iç havayı dolaştıran mod. Klima düğmelerinin yanında küçük bir araba ikonu var. İçinde dönen bir ok bulunuyor. Bu sirkülasyon modu düğmesi. Nasıl? Bu düğmeye bastığınızda araç dışarıdan hava almayı kesiyor. Sadece içerideki havayı dolaştırıyor. Bu özellik özellikle trafik sıkışıklığında veya egzoz kokusu olan yollarda çok kritik. Dış kirli havanın içeri girmesini önlüyor. Pek çok sürücünün gözünden kaçan bu özellik. Ne işe yaradığını bilmiyor ya da hiç fark etmiyor. Ya peki? Tünel geçişlerinde veya kalabalık trafik bölgelerinde bu modu açmak hava kalitenizi önemli ölçüde iyileştirir. 10. Özellik: buğu önleme hızlı modu. Ne? Tüm sistemleri birleştirip buğuyu hızla çözen özel mod. Camlar buğulandığında çoğu sürücü klimayı maksimuma açıyor ve bekliyor. Ama bazı araçlarda buğu çözme için özel bir hızlı mod var. Nasıl? Ön cam ikonuna basılı tutarsanız sistem otomatik olarak en yüksek fan hızını, en sıcak havayı ve dış hava alımını birleştiriyor. Bu kombinasyon normal klima kullanımına göre buğuyu 3 ila 4 kat daha hızlı çözüyor. Ya peki? Kışın sabahları bu özellik gerçekten zaman kazandırıyor ve görüş netliğine en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlıyor. 9. Özellik: klima filtresi değişim hatırlatıcısı. Gizli menü. Ne? Klima filtresinin bakım geçmişini gösteren gizli takip ekranı. Birçok sürücü klima filtresinin aracında olduğunu dahi bilmiyor ve bu filtre yıllarca değiştirilmeden duruyor. Nasıl? Bazı araçlarda bilgi merkezi menüsünde gizli bir bakım takip ekranı bulunuyor. Bu ekranda klima filtresinin son değişim tarihi ve önerilen değişim aralığı görüntüleniyor. Bu menüyü bulmak için kullanım kılavuzunuza bakmanız gerekebilir. Ya peki? Ama bir kez bulduğunuzda bakım takibiniz çok daha kolaylaşıyor. Klima filtresi değişimi 200 ila 400 lira. Ama tıkalı filtre hem hava kalitesini düşürüyor hem de klima sistemine ek yük bindiriyor. Klima sistemini keşfettik. Şimdi park etme ve manevra konusunda işinize yarayacak özelliklere geçiyoruz. Bu gibi faydalı ipuçlarını kaçırmamak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. 8. Özellik: geri vites ayna eğilme özelliği. Ne? Geri vitesi alındığında aynalar otomatik olarak aşağı eğiliyor. Bazı araçlarda geri vitesi aldığınızda yan aynalar otomatik olarak aşağı doğru eğiliyor. Bu özellik park ederken arka tekerlekleri ve kaldırımı görmenizi sağlıyor. Nasıl? Eğer aracınızda bu özellik varsa ama hiç fark etmediyseniz büyük ihtimalle ayar menüsünde kapalı durumda. Aracınızın multimedya veya gösterge paneli ayarları menüsünden bu özelliği kolayca aktif hale getirebilirsiniz. Ya peki? Bu özellik özellikle dar park alanlarında ve kaldırıma yakın park ederken inanılmaz işe yarıyor. Tekerleğin kaldırıma çarpmasını veya jantın zarar görmesini önlüyor. 7. Özellik: direksiyon hafıza pozisyonu. Ne? Koltuk ve direksiyon pozisyonunu hafızaya alan sistem. Birden fazla kişi aynı aracı kullanıyorsa bu özellik gerçekten işinize yarıyor. Bazı araçlarda koltuk ve direksiyon pozisyonu hafızaya alınabiliyor. Nasıl?
Sürücü değiştiğinde her seferinde koltuk ve direksiyonu yeniden ayarlamak gerekmiyor. Bu özellik genellikle koltuk yanındaki küçük numaralı düğmelerle kontrol ediliyor. Bir numaraya basılı tutarak mevcut pozisyonu kaydedebilir. Sonra tek dokunuşla o pozisyona geri dönebilirsiniz. Ya peki? Önceden kaydedilmiş pozisyon tek tuşla geri geliyor. Aile araçlarında bu özellik gerçekten zaman kazandırıyor. 6. Özellik: yokuş kalkış destek sistemi. Ne? Yokuşta dururken 2-3 saniye aracı sabit tutan destek sistemi. Yokuşta dururken el frenini bırakıp gaza basana kadar araç geriye kayar mı diye tedirgin oluyorsunuz. Bazı modern araçlarda bu kaygıyı tamamen ortadan kaldıran bir sistem var. Nasıl? Yokuş kalkış destek sistemi frene bastığınızda otomatik olarak devreye giriyor. Frenden ayağınızı çekseniz bile araç 2 ila 3 saniye boyunca yerinde sabit kalıyor. Bu süre içinde gaza basıp rahatça hareket edebiliyorsunuz. Bu sistem manuel ve otomatik vitesli araçlarda farklı şekillerde çalışabiliyor. Kullanım kılavuzunuzda bu özelliğin olup olmadığını kontrol edin. Ya peki? Eğer varsa yokuş kalkışları artık hiç stresli olmayacak. Park ve manevra özelliklerini gördük. Şimdi gece sürüşünde işinize yarayacak gizli özelliklere geçiyoruz. 5. özellik: otomatik far yükseklik ayarı. Ne? Araç yüküne göre far açısını düzelten manuel ayar. Araç yüklü olduğunda farların açısı değişir. Arka koltuk ve bagaj dolu olduğunda aracın arkası çöker. Bu durumda farlar normalden daha yukarı bakar. Karşıdan gelen sürücüleri kamaştırabilir. Nasıl? Bazı araçlarda bu sorunu çözen manuel bir far ayar düğmesi bulunuyor. Genellikle direksiyon yanında küçük bir kadran şeklinde. Bu kadranı yük durumunuza göre ayarlayarak far açısını düzeltebilirsiniz. Ya peki? Bu özelliği bilmeyen sürücüler yıllarca karşı şeritteki araçları gereksiz yere kamaştırıyor ve bunun farkında bile olmuyorlar. 4. özellik: otomatik kilitleme hız eşiği. Ne? Belirli bir hıza ulaşınca kapıları otomatik kilitleyen sistem. Araca bindiğinizde kapıları manuel olarak kilitliyor musunuz? Çoğu modern araçta buna gerek yok. Nasıl? Araç belirli bir hıza ulaştığında, genellikle saatte 15 ila 20 kilometre, kapılar otomatik olarak kilitleniyor. Bazı araçlarda bu özellik ayarlardan kapatılabiliyor veya hız eşiği değiştirilebiliyor. Ya peki? Bu özellik güvenlik için tasarlanmış. Hareket halindeyken kapıların yanlışlıkla açılmasını önlüyor. Eğer aracınızda bu özelliğin çalıştığını fark etmediyseniz, büyük ihtimalle her gün kullanıyorsunuz ama hiç düşünmediniz. 3. özellik: lastik basıncı izleme sistemi detaylı görünüm. Ne? Her lastiğin ayrı ayrı basıncını gösteren detaylı menü. Lastik basıncı ikaz lambasının yandığını görüyorsunuz ama hangi lastik diye merak ediyorsunuz. Nasıl? Birçok modern araçta bilgi merkezi menüsünden her lastiğin ayrı ayrı basıncını görebilirsiniz. Genel ikaz lambası sadece bir sorun olduğunu söylüyor. Detaylı menü ise tam olarak hangi lastiğin ve kaç PSI olduğunu gösteriyor. Ya peki, bu özelliği bilmeyen sürücüler 4 lastiği de kontrol etmek zorunda kalıyor. Ama bu menüyü bilenler sorunu saniyeler içinde tespit ediyor. Bu bilgi hem zaman kazandırıyor hem de doğru lastiğe müdahale etmenizi sağlıyor. 2. özellik: yakıt tasarrufu sürüş skoru. Ne? Sürüş tarzını analiz edip verimlilik skoru veren özellik. Bazı modern araçlarda bilgi merkezinde sürüş tarzınızı puanlayan bir özellik var. Bu özellik hızlanma, fren ve sabit hız sürüşünüzü analiz ediyor. Size bir verimlilik skoru veriyor. Nasıl? Bu menüyü bulmak için bilgi merkezinde Eko Sürüş veya Sürüş Skoru başlıklarını arayın. Çoğu sürücü bu özelliğin var olduğunu bile bilmiyor. Ya peki, bu skoru takip etmek, sürüş alışkanlıklarınızı farkında olmadan geliştirmenize yardımcı olabilir. Çünkü gerçek zamanlı geri bildirim alıyorsunuz. Bu özelliği kullanan sürücülerde yakıt tüketiminde gözle görülür iyileşme yaşanıyor. 1. özellik: acil durum çağrı sistemi. Ne? Konum ve araç bilgisini acil durum merkezine ileten buton. Ve son özelliğe geldik. Bu özellik muhtemelen arabanızda yıllardır var olduğunu bilmediğiniz bir özellik. Modern araçların büyük çoğunluğunda bir acil durum çağrı butonu bulunuyor. Genellikle tavan konsolunda kırmızı bir kapak altında. Üzerinde telefon ikonu veya SOS yazısı var. Nasıl? Bu butona basıldığında araç otomatik olarak konum bilgisini ve araç durumunu ilgili acil durum merkezine iletebiliyor. Bazı sistemlerde ayrıca sesli iletişim de kuruluyor. Kullanım kılavuzunuzu kontrol edin. Bu özellik aracınızda varsa nasıl çalıştığını öğrenin. Ya peki, bu özellik özellikle yalnız yapılan uzun yolculuklarda veya tenha bölgelerde kritik önem taşıyor. Çoğu sürücü bu butonun ne işe yaradığını bilmiyor. Bazıları ise yanlışlıkla basmaktan çekiniyor. Umarız hiç ihtiyaç duymazsınız. Ancak acil durumlarda potansiyel bir yardım kaynağı olabilir.
İşte bu 17 özellik. Hepsi arabanızda muhtemelen şu anda mevcut. Hiçbiri ekstra para gerektirmiyor. Sadece keşfetmeniz gerekiyor. Peki bu 17 gizli özellikten kaçına siz zaten hakimdiniz? Cevabınızı yorumlarda merakla bekliyorum. Şimdi sıra sizde. Hemen aracınıza inin, kullanım kılavuzunuzu açın ve bu videoda bahsettiğim özellikleri bizzat deneyimleyin. Emin olun bazıları sizi şaşırtacak ve sürüş deneyiminizi bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz şu an tam zamanı. Çünkü bu kanalda her hafta bu tür içerikler geliyor. Ekrandaki diğer videolara da göz atın. Aracınız hakkında bilmediğiniz çok şey daha var. Görüşmek üzere.